Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Bugün Meksika'dan birria taco yapmak için yola çıktım. Gördüğünüz gibi gerçekten yola çıktım. Türkiye'nin en güzel birria tacosu nasıl olur diye düşündüm. Öncesinde çok iyi malzemeye ihtiyacım var. Birria taconun birria kısmı çok önemli. Birria aslında kuru biberlerle lezzetlendirilmiş muhteşem bir et yahnisi. Konkistadorlar Meksika tarafına gittikleri zaman yanlarında gemilerde tabii bolca hayvan da götürmüşler. Bu hayvanlar arasında keçi de var ama keçi böyle bildiğiniz gibi gittiği yerde ne kadar taze filiz varsa bunları yemeye bayılır çünkü malın iyisinden anlar kendisi. Ama Meksikalılar demişler buna bir dur demek lazım. Bu keçiler hem çoğalıyor hem de bizim ürünlerimizi yiyorlar. Sonrasında keçilerle şahane bir yahni yapmışlar. Keçinin etinin tadı birazcık ağırdır. Bu ağırlığı kırmak için de ellerinde bulunan o güzel kuru biberleri kullanmışlar, baharatları kullanmışlar ve şahane bir yahni haline getirmişler. Ama artık günümüzde onlar da dana eti kullanıyorlar farklı. Hatta tavukla yapan bile var. Hatta sakatatla yapılan versiyonu da var birria'nın. Yahninin ana malzemesi kuru biberler ve et. Chipotle'ye, guajillo'ya ya da poblano'ya ihtiyaç var ama tabii ki onları almayacağım. Bizim de muhteşem kuru biberlerimiz var ve bence Meksika tadını en iyi yakalayabileceğim yerdeyim. Fatih Kadınlar Pazarı. Acısı var mı bunların? Acı onlar hepsi. Hepsi acı bunların. Evet. Yok 1 kilo çok. O ufak bir şey istiyorum. 250 gram kadar. Bir 250 gram da bunlardan rica edeyim. Tamam. Bu Diyarbakır mı? Evet. Diyarbakır'da kolot. Enteresan. Biberler 10 numara 5 yıldız oldu. Muhteşemler. Eti de buradan alacağım. Şu ikisini birlikte tartabilir miyiz? Ne kadar gelecekler? Malzemeler tamam ama Fatih'e gelmişken sana Seyfettin Usta'dan bir çiğ köfte ısmarlayayım. Tadı asla değişmiyor. Fatih Kadınlar Pazarı'na gelirseniz Seyfettin Usta'nın cevizli çiğ köftesi. Seyfettin Usta'da Mete biraz alev aldı. Hafif acılıydı. Hafif acılıydı yalnız bu arada. Biraz ter yaptı. Tamam şimdi gitmeden önce sana 3 seçeneğim var. Fatih sarma, Kıstaşı muhallebicisinde kazandibi ya da taş kadayıfı. Birini seç. Fatih sarmayı seçiyorum. İyi Fatih sarma o bu tarafta. Gidelim. Çok güzel. Ürünleri topladık, mutfağa dönebiliriz. Soğuk ama. Koşalım. Yemek Sepeti Market'te kullanabileceğin tam 40 liralık indirim kuponu şu an ekranda. Sakın kaçırma. Birya'ya muhteşem derinlik verecek tüm aradığım biberleri, lezzetli malzemeleri bulabildim. 3 çeşit kuru biberim var. Dolmalık, tatlı kırmızı biber, acı kuru kırmızı biber ve daha yumuşak yapıda acı kırmızı biberim var. İnanılmaz güneşte kurumuş kuru domatesler var. Tatlı pul biberim var. Bakın tatlı pul biber çok nadir bulunur. Ve muhteşem güneşte kurutulmuş bol tuzlu biber salçası. Sonrasında içerisinde kullanacağım malzemeler var. Sarımsak var, sirke var, kekik var, kimyon var ve burada etler var. Etler kısmına az sonra geleceğim. Şimdi biberleri buradan çıkartacağım. Bir soğuk sudan geçireyim. Tozları gitsin. Sonra üzerine sıcak su koyacağım ve burada dinlendireceğim. Daha şimdiden burası muhteşem kokularla doldu. Bir yarım saat beklesinler sonra devam edeceğim. Eldiven giymeyi ihmal etmeyin çünkü biberlerin bazıları acı ve gerçekten canınızı yakabilir. Biberler suyun içerisinde güzelce yumuşadılar. Şimdi bunların çekirdeklerini ayıracağım. Kuru domatesleri de koydum içerisine. Şimdi sarımsak, has biber salçası. Kavanozdaki biber salçalarıyla olmaz. Tatlı pul biber koyuyorum. Bolca kekik. 1 tatlı kaşığı kadar da kimyon koydum. Güzel bir aside ihtiyacımız var. Yarım su bardağı elma sirkesi. Bunları blenderdan geçireceğim. Sonrasında eğer ki kıvamı tam istediğim kadar yumuşak olmazsa hala burada biberin şahane suyu var. Ondan içerisine ekleyeceğim. Şunun kıvamına bakar mısınız? Bak. Korkuyorum ama şimdi şu anda tadına bakmak durumundayım. Wow. Acı ama nasıl acı biliyor musunuz? Seksi bir acı. Buna bu haliyle adobo deniyor. Yani aslında bir marinasyon anlamına da geliyor. Etten bahsetmedik tabii ki. Bu tarifte gerçekten muhteşem bir lezzet arıyorsanız dana incik kullanacaksınız. Bunun lamucini yok. Kaburga da kullanabilirsiniz. Ancak dana incikle muhteşem oluyor. Neden incik biliyor musunuz? Çünkü birincisi
kemiğe yakın et. İçerisinde iliği var. Muhteşem. Yani kaynadıkça hem kemiğin lezzeti, hem iliğin lezzeti, hem bu bağ dokularının lezzetinin hepsi bizim biryamızın tadına tat katacak. Ne yapıyoruz? Sosu soğutuyoruz. İnciklerimizi bu sosa buluyoruz. Üzerine streçleyip buzdolabına kaldırıyoruz. Yarın sabah görüşüyoruz. Yemin ediyorum yataktan kalkar kalkmaz geldim. Daha yüzüm gözüm şiş çünkü bunun pişmesi lazım. Ben pişirmek için düdüklü tencere kullanacağım. Öncesinde 2 tane kuru soğanı böyle kalın küpler halinde doğradım. Onları yumuşayana kadar kavuracağım. Hepsi bu kadar. Soğanlar yumuşadılar. Yaklaşık 5 dakika kavurdum. Şimdi bütün marinasyonla beraber etler de doğru tencereye. Etleri kavurma falan yapmayacağız. İnanılmaz güzel kokuyor. Böyle ağzımın suyunu tutamıyorum şu anda. Düdüklünüz yoksa tabii ki pişirebilirsiniz yine. Tencerede yaklaşık kaynamayı gördükten sonra altını kısarsanız bir 3-4 saat kadar pişebilir. Ya da döküm bir tencereye koyup ısındıktan sonra fırın içerisinde 120 derecede 6 saat kadar pişirebilirsiniz. Kalan tüm marinasyon da içeriye girecek. Şimdi üzerine geçecek kadar da sıcak su koyuyoruz. Eğer ki etiniz benimki gibi kemikli, ilikli, güzel bir et değilse kalın bir parça kullanabilirsiniz. Farklı yağsız bir parça da kullanabilirsiniz. O zaman yaklaşık böyle bir yarım litre kadar da tavuk suyu eklemenizi öneririm. Daha lezzetli olacaktır ama benim şu anda etimin içerisindeki o kemikten, ilikten muhteşem bir lezzet geçecek suyuna. Bir tane çubuk tarçın ekliyoruz içerisine. Şöyle 3-4 tane de karanfil atıyoruz. 2 tane defne yaprağı, kapağı kapatıyoruz. 1-1,5 saat pişecek. Ondan sonra altını kapatacağım. 1 saatte içine dinlenecek. Görüşmek üzere. Önce düdüğü çıksın. Düdük çıkacak. Eskiden içinden düdük çıkardı. Böyle diye böyle gelir. Ha bu düdük bak böyle geliyor. diye böyle bastırır onu. Oo, hala için kaynıyor ki altı kapalı. Ay 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 ay. Bakalım etimize de bakalım kontrol edelim. Ay lime lime tutulmuyor. Öf. Öf 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 öf. Tadına bakalım. Ateş. Şimdi etleri içinden ayıracağız. Öf be. Şöyle iliklerini de vurarak çıkartın. Kemikler tertemiz kalmış. Artık kemiklerden kurtulabilirsiniz. Şimdi etleri hafiften böyle lime lime parçalayacağım. Gördüğünüz gibi etimiz lokum diyemem buna. Bu pişmaniye gibi dağılıyor çünkü. Dağılırken de inciğin özelliğinden ötürü aralarda olan bağ dokular, yağ parçaları, kıkırdaklar kendiliğinden kolayca ayrılıyorlar. Zaten çatalın ucuyla onları aldığınız zaman onları da kenara ayırabilirsiniz. Soğuduktan sonra bu biraz zorlayabilir sizi ama sıcakken çok kolay oluyor. Suyu ayrı bir tencereye almadan önce suyun üzerinde biriken yağ farklı bir tabağa alacağım. Mis gibi biber ve et yağı bu. Takolarımızı bu yağ ile kızartacağız. Üf. Bakın içerisinde o kadar az yağ vardı ki bunun hepsi etin kendi yağı. Ve çok az kullandığım sıvı yağ. Yani tam bir şifa deposu. Bu kadar kafi. Gördüğünüz gibi epey bir yağ var. Mesela bunu yapmak istediğiniz zaman dilerseniz ön hazırlığını bir gün önceden yapın. Bu ayarlamaları yapın. Ondan sonraki akşam evde güzel bir taco partisi verebilirsiniz. Hiç bunlarla uğraşmak zorunda kalmazsınız. Çünkü bunlar dolapta 2-3 gün çok rahat dayanırlar. Şimdi suyunu dikkatlice başka bir kaba alacağım ki çünkü muhtemelen içerisinde hala et parçaları var, tarçın var. Süzmek istemiyorum çünkü yerken soğanları da hissetmek istiyorum. Biryamız gördüğünüz gibi hazır. Birya taco haline gelmiş olan aslında bir yahni demiştim en başında size. Şu anda biryanın Meksika sokaklarında nasıl yendiğini de size paylaşmak istiyorum. Adeta bizdeki böyle beyran çorbası gibi kahvaltıda, öğle yemeğinde doyurucu, kuvvetli bir çorba yahni gibi tüketiyorlar. Bir parça etten koyuyorlar tabaklarına. Üzerine şu muhteşem et sulu karışımdan dolduruyorlar. Taze doğranmış beyaz soğan, kişniş yaprakları, bolca lime suyu ve bence olmazsa olmaz tuz. Mini tortilla ekmekleri. Adeta bizim Adana'da olduğu gibi lahmacunu verirler. Etrafta maydanozlu, domatesli baharatlardı. Lahmacunun içerisine kendin doldurursun. Sonra yersin. Meksikalılar da biryayı böyle yiyorlar. Wow! Lime, kişniş ve soğan. Et suyuyla birleşince nasıl oluyor biliyor musunuz? İnanılmaz. Tortilla ekmeğiyle de şöyle bana yiyen amcaları da gördüm. Orijinal birria işte bu. Ama gelin şimdi birria taco yapalım.
Ferhat'ın taco tezgahına hoş geldiniz. Etler biraz kururlar. Etler kuruyunca ne yapıyoruz? Hemen yanında efendim suyumuz var. Biraz üzerlerine bu muhteşem kendi suyundan gezdiriyoruz. İki türlü birria taco var. Aslında birria taco bir tane. İçerisinde peynir olmayanına birria taco deniyor. İçerisine peynir konanına quesabirria taco deniyor. Yani peynirli birria taco deniyor. Genelde peynirli olanlarına da birria taco deniyor. Bu da bir bilgi. Ne yaparsanız yapın şimdi bunu. Ben şöyle bir geniş krep tavası kullanıyorum ama normal tava da olur. Daha rahat görün diye yapıyorum bunu. Bakın bu çok yüksek. Bir anda tortillanın dışı yanabilir. O nedenle orta ateşte önce bu tavanın ısınması lazım. Tavayı bekliyoruz. Tavayı bekliyoruz. Beni değil, tavayı. Tortilla ekmeğimizi alıyoruz. Ben un tortilla kullanıyorum. Mısırlı bir tortillayı doğrusunu bulmak ya da yapmak ülkemizde çok zor. Meksika'da da unlu versiyonu kullanılıyor. En temizi unlusunu kullanmak çok daha çıtır ve lezzetli oluyor. Hafiften şöyle yağına bandırıyoruz. Fazlasını mutlaka süzdürün. Tavanın altına artık iyice kızım ama tavam sıcak. Yağlı kısmını içerisine bırakıyoruz. Şöyle hafiften ilk ısıyı aldıktan sonra hala yumuşakken yaklaşık şöyle bir yemek kaşığı kadar eti alıyoruz. Yaydırıyoruz. Efendim quesabirria mi olsun, normal birria mi olsun? Normal olsun. Normal geldi. Bir normal çekiyorum. Mine Hanım'a peynirli. İçerisine soğanımı da ekledikten sonra bam! Birinci katlamayı yapıyoruz. Oh be! Çıtır. Hafif buradan bastırıyoruz. Dışı çıtır, içi yumuşak olacak. Dikkatli olun, çabuk yanar. Hemen tersini çevirin. Aradığımız kızarma bu. Ve bitti gitti. Bir tane de kesa geliyor. Hemen peynirimizi de döşeyelim. Soğanımızı da verelim üzerine. Hemen katlıyoruz. Hoppa. Ben bir tane daha peynirli yapıyorum. Sonra sunumu yapıyorum. Sonra kalanını ben burada pişirmeye devam edeceğim. Yanında yine şahane et suyundan banmalık sos olarak mutlaka veriyoruz. Taze kişniş yaprakları, lime, hafif birkaç parça daha soğanla beraber birria tacomuz hazır. Afiyet olsun bana. Ay ay ay, bak 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 bak. Oh 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 oh. Lime'ımızı sıkalım. Bol kişniş. Şimdi bunun usulü şöyle sosuna da bandırıyoruz. Allah gidiyor. Çok sıcak. Göz yaşartıcı güzellikte yani. Bir yanda Fatih Kadınlar Pazarı, biberlerin güzelliği. Şu anda kulağımda böyle İspanyolca bir şeyler konuşuluyor. Meksika'ya gittim. Kişniş, lime, bu etin kokusu, tarçın, baharat. Aman bu nedir ya? Tarifi uzun uzun yazacağım. Detaylı detaylı yazacağım. Yerleri gördünüz. Eğer İstanbul'daysanız siz de mutlaka gidin. Şahane malzemelerle bu tarifi yapın. Kanala abone olun. Benim uğraşmamı istediğiniz tarifler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kim bilir? Belki onları da denerim. Videoyu beğenmeyi de unutmazsınız artık. Bu kadar uğraştım. Görüşmek üzere. Bay bay. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.